Onu dizilerde, oyunlarda ve efsanelerde görüyoruz. No, my goal. Yes, him. Yüzyıllardır Yahudi kültürünün en gizemli efsanelerinden biri, çamurdan yaratılmış bir varlık etrafında şekillendi. Golem. Ne tam insan, ne de basit bir heykel. Kutsal metinlerin büyülü harfleriyle hayat verilen, halkını korumak için çağrılan bir gölge savaşçı. Prag. 16. yüzyıl Prag, Yahudiler için zor bir şehirdi. Ayrımcılık, dini baskılar ve pogromlar Yahudi halkını derin bir korkuya sürüklüyordu. İşte bu ortamda bir haham öne çıktı. Rabbi Judah Loew ben Bezalel, halk arasında Maharal olarak bilinen büyük bilge, golemi yarattığı söylenir. Rivayete göre Maharal, golemi Viltava Nehri'nin kıyısından aldığı toprakları şekillendirdi. Sonra Kabala'dan yani mistik kitaplarından yardım aldı. Bu mistizmi kullanarak kutsal formüllerle bir metin oluşturdu. Golemin alnına emet, yani hakikat kelimesini yazdı. Ve golem gözlerini açtı. Artık Yahudi halkının koruyucusuydu. Golem sessizdi, konuşmazdı, sadece korurdu. Gettoyu saldırılardan, iftiralardan ve katliamlardan savundu. Yahudi halkı onun sayesinde bir nebze huzur buldu. Ama bu güç, kontrol edilmesi zor bir güçtü. Rivayet, golemin bir gün kontrolden çıktığını söyler. Saldırganlıkla kendi halkına zarar vermeye başlamıştı. Bunun üzerine Maharal, alnındaki emet kelimesinin ilk harfini sildi ve met harfleri kaldı geriye. Yani ölü. Ve golem yeniden çamura dönüştü. O gün bugündür, Prag'daki eski yeni sinagogun tavan arasında uyuduğu söylenir. Golem sadece bir efsane değil, aynı zamanda insanın yarattığı şeyin kontrolden çıkma korkusunun sembolüydü. Bugün tıpkı bizim yapay zekayı kendimiz için yaratıp kontrolden çıkabileceğini düşünmemiz gibi. Çamurdan yaratılmış bu varlık, bugün yapay zekadan biyoteknolojiye kadar insanın kendi gücünden korkusunu tarihten bir not olarak bize anlatır. Peki Yahudilerin kabalası dünya dışı bir kökenden geliyor olabilir miydi? Eski Yahudi mistisizminde golemin topraktan ve sözcükten yaratılması, Tanrı'nın topraktan insanı yaratması ile paralel. Buna dair farklı efsaneler Sümer mitlerinde insanın çamurdan yaratılmış olmasına benzer. Ama başka bir açıdan bu ritüel bilgi aktarımı gibi de görünüyor. Antik uzaylı teorisyeni Erich von Däniken bu konuda şöyle der. Kadim kültürlerdeki bu yaratım hikayeleri aslında dünya dışı varlıkların genetik veya teknolojik müdahalelerinin bir yansıması olabilir. Golem, Yahudiler için bir koruyucu olsa da aslında programlanmış bir biyomekanik varlık gibi duruyor. Bu yönüyle Tanrı'nın melekleri veya uzaylı mühendisler tarafından verilmiş bir teknoloji sembolü olabilir. Golemin çalışması için İbranice kutsal kelimeler, yani bir nevi kodlar gerekiyordu. Bu, bugünkü programlama dillerine benzetilebilir. Alnına yazılan emet, yani hakikat kelimesi, bir aktif etme komutu. Harfi silindiğinde met ölü kalıyor. Yani kill switch, acil kapatma mantığı gibi düşünülebilir. Bu aslında tarihteki en eski yapay zeka prototipi efsanesi olabilir. İnsan eliyle yaratılan ama insana hizmet eden, kontrol dışına çıktığında ise tehlikeli hale gelen bir varlık. Günümüzdeki AI kontrolden çıkarsa ne olur? Korkusuyla birebir aynı sembolizm var. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Golem bir yapay zeka mı yoksa uzaylı teknolojisinin bir hediyesi mi?